Arkadaşlar bugün yine Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Giden gitti, kalan sahalar bizimdir. Daha önce burada tanıtım yapmıştım. Tanıtmış olduğum evler satıldı. Şimdi burada birkaç tane evimiz daha var, satılıktır. Ancak biraz da özelliklerini söyleyeyim. Hemen sonra evimizi sohbet tadında tasvirlemeye başlayalım arkadaşlar. Arsaları 600 metrekare, deniz manzaralı, şehrin Cumhuriyet Caddesi ile iç içe, denize 2 kilometre yakınlıkta, full akıllı, yerden ısıtmalı, gerçekten kartpostalık evlerdir. Akşam vakti süslenmiş gelin gibi çok cafcaflı, ilgi çekici evlerdir. Şimdi evin bir tanesinin dış cephesini böyle taradık arkadaşlar. 2 katlı, zemin katta odası da var. Zemin katta salon var, mutfak var, bir oda var, galeri boşlukları var. Zemin üstü 1. katta da 2 odası, ebeveyn banyolu, bir tane de single oda var. Buradan başladık. Kim geldiyse, aldıysa demiştir ki arkadaşlar, İzmir'den geldim. İzmir'e kıyısı olan tatil beldelerine baktım. Kuşadası'na baktım. Didim'e baktım. Akbük'e baktım. Ama gerçekten aklım bu evde kaldı diyenler çoğunlukta arkadaşlar. Fiyatını unutmadan söyleyeyim. 600.000 euro ile 620.000 euro arasında değişiyor. Şimdi bahçeleri böyle hızlıca gösterelim sizi baymadan. Sonra etrafı daha detaylı göstereceğiz, size zahmet. Çünkü biz etrafta çok dolaşınca siz sabırsızlanacaksınız. Videolara bazen film izlersin ya, filmde çok reklam olunca, film iyi de olsa, aksiyon da olsa, konusu çok sürükleyici de olsa videodan kopuyorum. Ben filmi izlemiyorum. O yüzden çok reklamda kalmayalım arkadaşlar. Bahçeleri göstereceğiz. Evin içini gösterdikten sonra bir daha aşağı ineceğiz. Detaylı olarak size söz konusu 600 ile 620.000 euro arasında evlerimizden bahsetmeye, tasvirlemeye çalışacağız. 4 tarafı gösterdik. Değerli arkadaşlar, burada ya çapı 3 metre, 3'e 3 olan yuvarlak bir havuz var. Önünde büyük havuz var. Sonra bu taraf güney cepheli. Güney cephede salon ile mutfaktan çıkan sürgülü kapılar var. Kısmen deniz manzaralı ve ikisinin de üstünde güneş kırıcılar var, alarm var. Güvenlik sistemi var, full akıllıdır. Buradan mutfaktan çıkılıyor bu alana, havuza. Nazır bir mutfak var. Bu taraf tekrar salondan çıkılıyor. Tekrar denize nazır bir yer terası var. Önünde de bir araç otoparkı var. Şimdi böyle semah yaptık, evimizin içine gireceğiz. Güzelliğin on par etmez, bu bendeki aşk olmasa diyor ya şair. Şimdi bu evler gerçekten şöyle ya da böyle bir cazibesi var. Bir insanı böyle cezbediyor. Ama bir insan aşık ediyor. Şöyle ya da böyle. Yani bazen der ya, işte hani etmiyorsa sendeki aşk nedir? Yani 7-8 milyona evler var. Mesela bazen empati yapıyorum, kendi müşterinin yerine koyunca diyorum ki kardeşim 7 milyona ev de var. 10 milyona da var. Denizin kıyısında da evler var. Ama bu gizli bir hayranlığı var arkadaşlar. Gizli bir şey var. Bu evler çekiyor adamı. Parmak izli bir buton var arkadaşlar. İşte özel çelik kapılar var. Bunlar öyle git kapıcıdan al gel koy kapılarından değildir. Parmak izidir, şifrelidir, full akıllıdır, yerden ısıtmalıdır ve galeri boşlukları da var. Söz konusu evimize merhaba dedik. Numaram var arkadaşlar. Gelin görün. Dilediğiniz ekspertiz yapabilirsiniz değer tespiti anlamında. Biz 600.000 diyoruz, 700 diyoruz, 1 milyon diyoruz, bilmem 3 katrilyon milyon diyoruz. Siz ilgili, yetkili ekspertizlere değer tespiti yapabilirsiniz. Bunu da beyan ettim arkadaşlar. Salonumuz bu. Haç yüksekliği, ledler iyi, televizyon burada. İçindeki mobilyalar yeni, sıfır döşeli arkadaşlar. Perdeler, klimalar hepsi haphazır. Bölgede kanalizasyon var. Dediğim gibi okullara yakın. Aileniz gelirse tek başına siz olmadan İstediği adrese gidebilir, markete gidebilir, Allah hastalık verilmesi hastaneye gidebilir, okullara gidebilir. Ve arkadaşlar bu da evin beyni, evin çelik kapısı burada. Çelik kapı bu taraftan geliyor, o ne tarafa bakıyor? Kuzeye bakıyor. Buradan da bir labirent var, bu labirentte de böyle bir güneş kırıcıların şeyini de göster, o görseli de göster. Ondan sonra mutfağa başlayacağız. Sonra odayı göstereceğiz, yani mutfaktan da başlayacağız, odayı göstereceğiz. Zaman zaman devrik cümleler kullanırsam beni bağışlayın, kızmayın. Ve arkadaşlar burası da mutfak. İstanbul'dan, Ankara'dan, Anadolu'dan, yurt içinde, yurt dışında siz izliyorsanız, beğenirseniz, takip ederseniz çok iyi olur. Kanalıma abone olursanız mutlu mesut olurum. Mutlu mesut olurum. Ve arkadaşlar burası bulaşık makinesi, orası çamaşır makinesi. Burası ankastra seti. Burada bir masa var. Buradan
deniz görüyor. Denizin maviliğini görüyorum. Yani öyle lebi derya debi mebi diyemem ama deniz manzarası var. Burada şişman bir buzdolabı var. Burada mikrodalga var. Dilim bazen patanaş yapıyor. Evet. Burada da böyle Amazon ormanlarını andıran merdiven altında güzel bir görsel var. Amazon ormanlarını göster. Bu ledleri de bir göstereyim ki bir cafcaflı olsun. Lütfen yan. Evet, az önce yanıyordu bunlar. Evet. Bu da Amazon ormanları arkadaşlar. Merdivenin altında 2 tane penguenimiz de var. Dilersen ondan sonra banyoyu göster. Şimdi zemin katta ne gösterdik? Salon, mutfak. Bir banyo gösteriyoruz. Dışarıyı gösterdik. Sonra zeminde bir oda var. Onu göstereceğiz. Sonra da üst katı göstereceğiz. Tekrar aşağı ineceğiz. Ve olmazsa olmazımız, herkesin beklentisi şu doğrultuda: zemin katta yaşlılık var, elden ayaktan düşme var dercesine zemin katta bir odanın oluşu farzdır. Kesinlikle lazımdır. O beklenti doğrultusunda burada da bir odamız var arkadaşlar. Sürgülü kapı bahçeye çıkıyor. Sonra çekme mesafeleri, inşaatın özellikleriyle ilgili de bildiklerimi sizinle paylaşacağım. Bir şey daha var. Bu derecelendirmeleri göster. Arkadaşlar bakın, yerden ısıtma ile ilgili oda ayrı derecelendirme yapabilirsiniz. Yani diyelim ki yerden ısıtmayı çalıştırdınız. Efendime söyleyeyim, burası çok sıcak oldu. Oranın derecesini düşürürsünüz. Ve bunun ledlerini yakmaya çalıştım. Yakamadım. Şimdi zemin üstü 1. kata çıktık. Galeri boşluklarını göstereceğiz. Burada da 3 oda var. 3 odanın 2 tanesi ebeveyn banyolu. Lokasyon iyi. Yani tercihinizi 7 milyonluk evlerden de kullanabilirsiniz. Efendime söyleyeyim, daha uygun evlerden de kullanabilirsiniz. Ancak bu lokasyonda biraz daha farklı bir şey istiyorsanız, kendinizi ödüllendirirseniz, ekonominiz de el veriyorsa bunu yapabilirsiniz. Merdiven kovası. Burada bir galeri boşluğu var. Zaten buradan dışarıyı görüyorum. Buradan da balkondaymışım bir hissi var. Buradan da çelik kapıya bakıyorum. Ve buradan da bu tarafta bir daha balkon hissi veren bir galeri boşluğu var. Buradan da bu alana hakimiyiz. Şimdi burayı gösterdik. Araçlar da var. Trafikte bakıyorsunuz. Kimisinin tek kapılı bir aracı var. Kimisinin de böyle akisi bitti ya da sorunsuz eski Renault'lardan bir aracı var. İkisi de yürüyor. İkisinin de hız limiti aynı. O yüzden bu evler heyecan veren evlerdir. Bu evler farklı evlerdir. Dünyanın sonu değil. Ve arkadaşlar, 2. odayı gösteriyoruz. Dün bir beyefendiyle konuştum. Bizim bir tane dairemiz var. İngiliz satıyor. Bölgenin en ucuz dairesi 6.600.000 lira. Abi diyor ki 6 olursa hemen alayım. İngilizce söyledik. Dedi veremem. 6.300'e veririm. Ondan sonra ben de abiye dedim ki bak, bu denize 0 olan bir dairedir. Yani birinin rakısı yoksa o yoktur yani. O lükstür. Onun için ağlamaya gerek yok. Ama birinin suyu yoksa üzülmemiz lazım. Şimdi birinin 3 milyonluk dairesi de bazen yoktur. İnsanlar kirasını veren. Onlar için ağlayalım, para toplayalım, dernek kuralım. Ama birinin 29-30 milyonluk evi yoksa kimsenin ne gönlünde keder ne de dert olur. O anlamda bunlar lüks evlerdir arkadaşlar. Bunu beyan edeyim ama gönül ister ki herkesin bundan daha iyi evi olsun. Varlıktan zarar gelmez. Mevlam herkese versin. Değerli arkadaşlar, bu da etti. 3. oda. Etrafındaki mobilyaları göstermeye çalışacağız. Aksesuarları, evin konumundan bahsetmeye çalıştık. Ve içinde bir daha banyo var. Evet, bir banyo var. Sevgili arkadaşlar, bu da etti. 2. ebeveyn banyolu odamız. Temizlik ürünlerini buraya koymak için ideal olmuş. Bu inşaatları da yapan benim çocukluk arkadaşım. Disiplinli, ahlaklı. Yani bir insan bu kadar yıl güzel bir vergi veriyorsa, bu kadar istihdam yapıyorsa bir disiplin hali var. Güvenilir bir arkadaştır. İşte bizim de burada bir evimiz var, onu da söyleyeyim. Ve sevgili arkadaşlar, geldik 4. odamıza. 4. oda da bu. Bunların önünde balkonlar da var. Ancak her ne kadar biz tanıtmış olsak da dokunmak ayrı, görmek ayrı. Duymak ayrı, görmek ayrıdır. Duymak ayrı, görmek ayrı. Gelin kendiniz görün arkadaşlar. Bakın, duymak ayrıdır, görmek ayrıdır. Görmeden, etmeden günah almak iyi değildir. 4. odayı da gösterdik. Dün ben bir ev tanıtmışım. Didim Akbük'te. Evet, onu hemen söyleyeceğim. Burada bir banyo daha var. Tadilat var içinde. Banyo, ebeveyn banyonun aynısı. Didim Akbük'te bir ev tanıtmışım. Yabancı biri satıyor. Fiyatı 9.500.000 TL.
Evet, orada bir tane ev daha var. 8.750.000 TL. Gece saat 3'te susadım. Bir telefona bir baktım. Baktım biri mesaj atmış. Demiş ki sana güven olmaz. Orada ev 8,5. Sen 9,5 demişsin. İşte görmek ayrı, duymak ayrıdır. Kul hakkı. Gecenin o saatinde ne halüsinasyonlar yapıyor. Oysa bizim ev eşyalıdır. Tadilatlı yapılmış, köşe başı. Cephesi farklı, konumu farklı, özellikleri farklı. O da zannediyor ki aynı evdir ve beni azarladı. Ben de kendisine dedim ki aynı ev değildir. Bak günah alıyorsun. Görmeden, etmeden söylemeye gerek yok. O yüzden hemen burası böyle değişik senaryolar üretmek, türetmek, olumsuz bakmak güzel değildir arkadaşlar. İşte buraları gösterdik. Günün birinde savaş çıkıyor. Bir gün bir savaş çıkıyor. Serçe kuşu ağzıyla ateşe su döküyor. Ondan sonra Sultan Süleyman da diyor ki ey kuş sen ufacık bir kuşsun. Döktüğün ağzındaki ateşle bu yangına ne yaparsın? O da diyor ki ben diyor dostum bilesin ki iyi, şefkatliyim. Yani bu yorumlar da öyledir. O yüzden şimdi öyle bakmak lazım. O bir sermayedir. Onu beyan edeyim. Valla tam kapıda sermayedir. Sen Can ben burada kaldım. Can ben burada kaldım bu kapı. Ha? Hadi çık buradan çık da ben bir ayakkabılarımı giyeyim. Ve şimdi çevreyi göstereceğiz. Çevreyi de gösterelim. Ya benim gel buradan dolanalım. Buradan dolanalım. Kapı açılıyor da ben bilmiyorum. Yani biz de rahmetli amcam bir gün bir çamaşır makinesi almıştı. Dedi ki ya dedi bunu tamir etsene tornavida aldım hepsini bozdum. O yüzden benim de öyle makinalık bir şeyim yok. Sevgili arkadaşlar evi gösterdik değil mi? Evi gösterdik. Şimdi Can nerede kaldın sesler uzaklaşmadan? Evet. Şimdi çevreyi de göstereceğiz. Burada kaç tane villa var? Detaylı izleyen arkadaşlar için eksik bir şey kalacağını sanmıyorum arkadaşlar. Bakın çekme mesafelerinden de bahsetmeye çalışacağım. Şimdi dedi ki bura bir site değil ancak dayanışma anlamında yan yana yapılmış çekme mesafeleri tek başına müstakil bir tarlanın bir arsanın içinde yapılmış evlerden daha iyidir. Yani orada bir ev yapılıyor ya etrafta bir şey yok ama günün birinde biri gelip ev yapar ya 3 metre aranız olur. Dolayısıyla bunlarda 3 değil 6 metre aralık var. Bir dayanışma olsun, bir daha iyi bir yönetim olsun, daha farklı bir konsept için evet sevgili Can konsept için böyle bir şema yapılmış. Şemamız bu. Bir mahalleye, bir okula, bir devlet dairesine girince bir şenlik var ya işte bir şenlik var. Biz de evimize girince trafikte tartıştık. İşimiz ters gitti. Muhasebeci beyanname vermedi, ceza yedik. Avukat evraklarımı bilmem ne yapmamış. O stresle evimize gelip çoluk çocuğa bulaşma arzusunda olsak bu şekil, bu suyun azizliği, suyun kutsallığı, suyun güzelliği bize neşe katacak ve evimize huzurlu gideceğiz. İşte bu konsept o yüzden yapılmış. Sevgili arkadaşlar, bu taraf, batı taraf, diğer taraf doğu taraftır. Bu evlerin bir girişi batı tarafında, bir tanesi de doğu tarafında. Bunu da beyan ettik. Şimdi 10 tane villa var. Kanaatimce yani burada ne olacak? Dileyen havuz bakımını bir havuzcuyla anlaşır. Havuz bakımı yapar. Ancak buradaki insanlar ya kardeşim tamam da biz hepimiz anlaşalım. Hepimiz işte bir bekçi tutalım ya da bir havuzcu tutalım. Bence öylesi daha iyi olur diye umuyorum. Şimdi ben de bu işi çok iyi biliyorum. Geçen bir bey vardı işi bilen bir yerde yönetici bana dedi ki evi tanıt geç sen çok detaylı anlatıyorsun. Sanki bir memurmuş gibi anlatıyorsun. Gerek yok dedi. Ancak ben kendimi tutamıyorum yine size söylüyorum. Şimdi çekme mesafeleri nedir? Çekme mesafeleri söz konusu ev ile komşu parsel arasında ya da söz konusu ev ile yol arasında mesafe deniliyor. Yani diyelim ki burada yol var, yoldan ev arasındaki mesafeye çekme mesafesi denilir. Ya da komşu parsel ile yani komşu arsa ya da ev ile bizim ev arasındaki çekme çekme mesafesi deniliyor. Şimdi yönetmenlikte bizim imar kurallarında 3 metredir komşu ile çekme mesafesi. Fakat dikkat edin bizimki 6 metre. Bakın geniş bir bahçe. Eğer siz gidip bir yerde uzak yerlerde de bir arsa almış olsanız bu çekme mesafesine sahip olamazsınız. Bakın bu çok farklı bir konsept. Hem bu görselliğe. Sonra
Havuz tarafında bir daha çekme mesafesi var. Arka taraflarda bir daha var. Otoparkı göstermiştik. Yavaş yavaş detaylı anlatalım. Tekrar sizden rica ediyorum. Bakın Güney Cepheli kanalıma abone olun. İyilik iyiliktir. Sermayesiz iyilik yapmak hepimizin lehine olur. Ruh halimize de iyi gelir. Senaryolar üretip başka hallere girmeyelim arkadaşlar. Burası da salon. Salondan çıkınca bu güneş kırıcıların altında Güney Cepheli, kısmen deniz manzaralı ideal bir yer terasımız var. Ondan sonra çekme mesafesi yine yoldan bina arasındaki mesafeye deniliyor. Yine ideal bir çekme mesafesi var. Uzun. Yan tarafta bir daha çekme mesafesi fazladır. Merdivenle havuza iniliyor arkadaşlar. Yerden ısıtmayı söyledik. Şelalemiz de çalışıyor. Evet, suyun sesi, suyun azizliği. Su bir medeniyettir. Bunu da söyledik. Evet, burayı da göster. Şimdi tekrar diyorum. Bakın. Serçe kuşu ağzıyla ateşe su döküyor. Sultan Süleyman diyor ki bu senin dökeceğin su ile bu ateş sönmez. O da diyor ki bilesin ki ben dostum. O yüzden dostane yorumlar, rahmani yorumlar bize size faydalıdır arkadaşlar. Yani olabilir birilerinin işi olmaz, birileri gitmiş bir şekilde kaçmış, yüzmüş Yunanistan üzerinde, İtalya üzerinde bir yerlere gitmiş. Psikolojisi bozulmuş ama bülbülü altın kafese koymuşlar. İlle vatan demiş, memleketimiz iyidir. 3 milyona da evler var ama şimdi herkes mindere yakışmaz. Herkes bir makama yakışmaz. Tekrar geç oraya. Şimdi sen bir tane adamı git Aydın'a vali yap. Koltuğu da ver, bir şey ver. Ya haydut olur ya bir şey olur deme yani. Şimdi vali ancak o koltuğa yakışır. Kim bilir kaç mülakattan geçmiş. Kim bilir neler yapmış. Şimdi bu evleri de hak etmeyene verdiği zaman şımarır. Komşusuna bıçak da çeker. Başka bir şey de olur. O yüzden Mevlam herkese en iyisini versin. En şekerini versin. Ama herkes Allah katında en iyiniz takvada en iyisi takvada yüksek olandır. Ancak şunu demek istiyorum. Kardeşim şimdi bazen de veriyorsun birine bir şey de şımartıyor. Asalet de iyidir. Yani herkes bazı şeyler de hak etmiyor. Birine gidip lüks bir araba verirsin. Trafikte drift atar. Başkasını öldürür. Birisine para verirsin. Parası çok olur. Gider burasına bir şey takar. Trafikte milleti tarar. Birisine böyle lüks bir ev verirsin. Efendime ailesini yıkar. Yani biz bunları gördük. O yüzden ağırbaşlı, güzel, değerli insanlara selam olsun. Kaç dakika oldu Can? 17. Ve herhalde bitti. Bir daha geri git orada bitirelim. Sonra da gidelim. Lütfen kanalıma da abone olun. Çok makbule, mesut oluruz. Bunu da söyleyeyim. Bunu da şelalemizi de göster. Köprüden geçti gelin de yap. Köprüden geçti gelin köprüden. Can. Ben çok hoşçayım. Ve muhterem arkadaşlar. Burayı da özetledik. Can yeter. Can şimdi bir tane İstanbul'da Emine teyze bizi izleyecek. Oğlum bu ev ne kadar güzel. Keşke benim oğlum çalışıyor falan. Biz Ege'ye yerleşmek istiyoruz. Diyecekler ki o annelere selam. Hitapları çok güzel. Şimdi kadın köylü. Kadın İstanbul'da köylü. Isparta'da köylü. Aydın'da, İzmir'de. Ya bakıyorsun çocuk büyütmüş. Aslında parası da yok. Evladım çok güzel ev hayırlı olsun. Biri de işte bir yere kaçmış gitmiş. Nasıl gitmiş diyor ki ben 23 yıldır gelmiyorum. 30 yıldır bilmem burada şey yaptım. O da durmadan serçe kuşunun tam tersine yorum yapar. O da Allah vergisi. Halbuki ölümlü dünya. Ölümlü dünya da deyince biri diyor siz hepiniz ölümlü diyorsunuz ama yiyorsunuz. Biz çalışıyoruz. Sen benim hangi gün bir balıkçıya gidip o çözelti tebeşir suyu gibi bir şey içtiğimi gördün mü? Bir gidip bir müzikte sallandığımı gördün mü? Saat 5'ten sonra 6'dan sonra eve geç saatte gittiğimi gördün mü? Biz böyleyiz. Az önce evden geldik, yorgunluktan uyandık. Yorgunluktan vallahi yorgunluktan uyanamadım, geldim. Saat 5-6'da yine yorulacağım. Kaç yıldır öyle. O yüzden bizim varsa yoksa çalışıyoruz. Yani kürek de olsa, hamallık da olsa yapıyoruz. Başka da öyle birine yaranayım, birine böyle güzel rahmani şeyler söyleyip o modda gideyim. Zaten kim o moddaysa bu arada kaybediyor. Ateşten gömlek olmuş doğru söylemek. Onu da söyleyeyim. İşte bu ev ilginizi çektiyse hayırlısı olsun. İnşallah emeğimize değer.
Saygılarımla iyi günler.